Soru şöyle hocam. Fıtır sadakası veren bir kişinin nisap miktarı mala sahip olma şartı var mı? Yoksa sıradan herhangi bir fakir de fıtır sadakası vermekle yükümlü mü? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu emsal suallerle muhatap olmamız genelde fıtır sadakası miktarının çok cüz'i bir miktar olması, insan ister ihtiyaç sahibi olsun veya olmasın bunu verebilecek imkanı kendinde bulunması, dolayısıyla haklı olarak da bunu vermekle mükellef olur muyuz diye sualle muhatap olabiliyoruz. Bu noktada Şafii mezhebinde hüküm farklı, yani kişinin fakir sayılabilmesi için aranan şart ile Hanefi mezhebinde kişinin fakir sayılabilmesi için aranan şart aynı değil. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü muhtemeldir. Bazı sohbetlerde veya bazı hoca efendilerin beyanından kaynaklı da bu gibi sualler oluşabiliyor. Çünkü Şafii fıkhına göre bir insan hem fıtır sadakası vermekle mükellef olduğu gibi hem de alabilir bir durum söz konusu olabilir. Oysa Hanefi mezhebine göre mali ibadetlerde ki zekat vardır, kurban vardır, bir de fıtır sadakası vardır. Bunlarla alakalı nisap noktası aynıdır. Nedir bu nisap noktası? Kişinin asli ihtiyacının harici, yani oturduğu evi veya kullandığı bineğinin haricinde veya bir sanatkarsa sanat aletlerinin haricinde kenarında nisaba taalluk eden bir malın olması, ki nisap miktarı şu anda camia olarak da ifade ettiğim üzere 96 gram altın alabilecek kadar maddi imkana sahip olmak. Böyle bir imkana sahip olan bir insan nisap miktarı vardır. Bu kadar bir nisabın bundan sonraki iki ayrı şartı daha var. O şart söylenmeksizin kurban kesmekle mükellef oluyor, fıtır sadakası vermekle mükellef oluyor ve zekat alma noktasında ise artık zekata mahal olmuyor. Peki bu kişi zekat vermekle mükellef mi? Yok. Zekat verebilmesi için veya vermekle mükellef olabilmesi için bu nisapta da bazı özellikler vardır. Nedir bu özellikler? Birincisi, bu nisabın nami olması gerekir. Yani hakiki anlamda nama, artıcı dediğimiz al-sat yaptığı uruzu ticari olması, ticari mal olması veyahut da hükmü olarak nami, ki bu hükmü olarak da potansiyel olarak artıcı konumunda olabilmesi, ki bu da altın, gümüş ya da paradır. Bu iki şartta bulunduğu zaman o takdirde bu kişinin zekat vermesi gerekir. Artı üçüncü olarak da üzerinden bir yıl geçmiş olması. Dolayısıyla zekatla mükellef olmada aranan şartların haricinde nisap miktar olarak asli ihtiyacının haricinde kenarda olması itibariyle fıtır sadakasıyla kurban kesme meselesindeki zenginlik neticesi aynıdır. Dolayısıyla bir insanın bu bağlamda kenarında nisaba taalluk eden bir mal varlığı yok ise böyle bir insanın fıtır sadakası verme mükellefiyeti yoktur. Böyle bir insanın kurban kesme mükellefiyeti yoktur. Böyle bir insan zekata da mahaldir. Birileri böyle bir insana zekat verecek olsa bu insanın zekat almasına da mani bir durum olmayacaktır. Peki hocam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.